İki kardeş düşünün. Abi sevecen, cana yakın, mutlu bir hayat sürerken kardeşi daha 16 yaşında iki kızı öldürüyor ve tecavüz ediyor. Üstelik yakalandığında neyi değiştirmek isterdin diye sorulduğunda çizmeleri çıkarırdım. Bu yüzden yakalandım diyor. Peki bu iki uç nasıl olur da aynı ailede olur? Bunlar arasındaki fark nasıl oluştu? Sorumuzun cevabı çocukluk. Bu abi kardeşin çocukluğuna bakalım. Abi doğduğunda aile kasabada yaşıyordu. Anneanne ve diğer akrabaların abisi üzerinde emeği vardı. Sevgi, şefkat ve ilgi ortamında büyüdü. Daha sonra babasının işleri iyi gitmedi ve şehre taşındılar. Kardeşi doğduğunda ise anne de hafif zihinsel gerilik olduğu için tek başına büyütmekte zorlandı. Ve bu yüzden her gün büyük oğlunu alıp bütün gün dışarıda geziyordu. Tek başına kalan kardeş ağladığında onu sakinleştiren kimse yokmuş. Ona sarılan, onunla ilgilenen kimse olmadığı için bir zaman sonra da ağlamayı bırakmış. Ve kendisiyle bir iletişim kurulmadığı için kimseyle duygusal bir bağ kuramamış. Herkese karşı donuk, sevgisiz, empatiden yoksun yaşamış. Çocuklukta görülmeyen sevgiyi maalesef telafi etmek mümkün değil. Merhaba, bu videoda Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk kitabının incelemesini yapacağım. Kitabın yazarı Dr. Bruce Perry bir psikiyatrist. Uzmanlık alanında travma geçirmiş çocuklar. Yazar 1996 yılında Çocuk Travma Akademisi'ni kuruyor ve eğitim vermeye başlıyor. Akademinin 10. yılında biz gazeteciye yaptıklarını anlattığında o gazeteci sen bu tecrübelerini paylaşmalısın, kitap yazmalısın diyor. Hatta o gazeteci de yardım ediyor, kitabı ikisi beraber oluşturuyorlar. Kitaba gelecek olursak bendeki genişletilmiş baskı ve 456 sayfa. Kitap 12 bölümden oluşuyor ve ilk 10 bölümde farklı bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Son 2 bölümde ise ne yapılmanın sorusuna yazar cevap veriyor. Kitapta tıp terimleri kullanılsa da akıcı bir anlatım var. Duygusal olarak sizi üzecek bir kitap. Okurken inanamayacaksınız o çocukların hayatına ama çok şey öğreneceksiniz. Kitaptaki örnekler çok uç örnekler. Girişte bahsettiğim çocuğun hayatı mesela. Kaç kişinin başına gelir? Çok az insanın. Ama o hikayeden bizler çok şey öğrenebiliriz. Çocuğu sevmeden, ilgi göstermeden büyütmenin nelere yol açacağını görüyoruz. Orada ölen, masum olan iki kızın ne suçu vardı? Kitaba tekrar dönecek olursak kitabı sadece anne babalar değil, bana kalırsa toplumun her kesimi okumalı. Kendimizle ilgili öz eleştiri yapıp hayatımızı biraz daha güzelleştirebiliriz. İnsan ilişkilerinde farkındalığımızı artırabiliriz. Bu kitapla öğrenebileceğimiz çok şey var. Çocuğun travma karşısındaki tepkisi ve sonradan o travma yaşamında neleri kısıtlıyor, bunu üzülerek de olsa öğreneceksiniz. Ben okurken bu kadar da olmaz dediğim birçok yer oldu. Travmanın beyinde nasıl hasara yol açtığını öğreneceksiniz. Kitaptan bir alıntı bu cümlemi daha iyi açıklar. Çocuk büyürken beynin birçok sistemi gelişebilmek için birçok uyarana ihtiyaç duyar. Üstelik bu kullanıma bağlı gelişme bu sistemlerin en iyi şekilde işlevleştirebilmeleri için belli zamanlarda meydana gelmelidir. Eğer bu hassas dönem kaçırılırsa bazı sistemler potansiyellerinin en yüksek noktasına bir zaman ulaşamayabilir. Yani çocuğunuz daha bebekken ona sarılmadıysanız, daha sonra onunla iletişim kurmadıysanız, onu dinlemediyseniz bunların ileride telafisi mümkün değil. Çocuğun hayatı da mahvoluyor. Çevresinde zarar verdiği insanların hayatında. Bunların hepsi sevgisizlikten. Çocuklarımızı sevgisiz büyütmeyelim. Yazar travma geçirmiş çocuklarla ilgili şöyle diyor. Bu çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey ait olabilecekleri ve sevilebilecekleri zengin bir sosyal çevreydi. Yazar kitabı bitirirken hayatını anlattığı çocukların ileride yaşamında nasıl iyileştiklerini de anlatıyor. Ve şöyle diyor. Kötü muamele görmüş ve travma geçirmiş çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey eskiden geçirdikleri travmanın yarattığı acıyı, sıkıntıyı ve kayıp verme durumunu dindiren sağlıklı bir toplumdur. Kitapta hep çocuklardan bahsettim ama siz de büyüdüğünüz ailede sevgisiz büyümüş olabilirsiniz. O zaman siz kendi kendinizi iyileştireceksiniz. Hem kendiniz hem çevreniz hem de gelecekteki yaşantınız için. Toplumumuzda maalesef köpek gibi büyütülmüş, yani sadece yemek verilmiş, cebine de harçlık konulmuş, bunlarla yeterli görülmüş çok çocuk var. Bunları anlamak için de bu kitabı okumalısınız. Sevgisiz büyütülmüş, sevgiyi görmeyen insanlar sevgiyi de gösteremezler. İnsan bir şeyi görür, sonra da kendi yapar. İnsanın öğrenme mekanizması böyledir. Kitabı okurken birçok kişi ve onlarla yaşadığım durumlar gözlerimin önüne geldi. Öfkeli, saldırgan ya da korkak insanları daha iyi anladım. Çocukluk döneminde bazen anne babalarla büyüyen çocukların beyni strese daha çok maruz kalıyor. Bu çocuklar büyüyünce beyinleri her an stres durumunda tetikte bekliyor. Ya kavga çıkarmak için ya da korkmak için. Herkesi
potansiyel bir tehlike olarak görüyor ve stres durumu hayatı boyunca devam ediyor. Eminim sizler de okuduktan sonra çok şey öğreneceksiniz. Unutmayın, sağlıklı gelişimin anahtarı doğru deneyimleri doğru miktarlarda ve doğru zamanda yaşamaktır. Videoyu lütfen beğenin. Bu videoyu beğenmeniz demek daha çok kişinin bu kitaptan haberdar olması, daha çok bilinçlenme demek. Bir kitapla bir şey olmaz ama o kitap bir şeylerin başlangıcı olabilir. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.